Otlukbeli'ni yalnız iki hükümdarın karşılaşması olarak okumak eksik olur. Arazi, hareket kabiliyeti, ateşli silahlar ve merkezi komuta aynı anda sonucu belirledi. Şimdi savaşın yönünü değiştiren bu unsurları birlikte görelim. Hazırlan! Başla! 1473 yılı Anadolu'nun kalbinde iki büyük güç, Osmanlı İmparatorluğu ve Akkoyunlu Devleti Otlukbeli Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu savaş sadece iki ordunun değil, iki farklı dünya görüşünün de çarpışmasıydı. Osmanlı İmparatorluğu 1453'te İstanbul'u fethederek batıda büyük bir zafer kazanmış ve doğuya doğru genişleme politikasını hızlandırmıştı. Bu genişleme Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetini pekiştirmek için stratejik bir hamleydi. Öte yandan Akkoyunlu Devleti'nin lideri Uzun Hasan, Karakoyunlu Devleti'ni mağlup ederek İran üzerinde kontrol sağlamış ve bölgedeki gücünü arttırmıştı. Uzun Hasan, Osmanlı'nın doğuya doğru genişlemesinden rahatsız olmuş ve bu durumu kendi gücüne bir tehdit olarak görmüştü. Bu nedenle Osmanlı'nın Karaman Beyliğini ilhak etmesi Uzun Hasan için bardağı taşıran son damla oldu. Osmanlı'nın Karaman'ı ilhak etmesi Uzun Hasan'ı savaşa zorladı. Bu dönemde Venedik Cumhuriyeti ile Akkoyunlu Devleti arasında diplomatik temaslar başlamış, Venedik, Osmanlı'ya karşı Akkoyunlulara silah desteği sağlamıştı. Bu destek Uzun Hasan'ın Osmanlı'ya karşı daha cesur bir tavır almasına neden oldu. Osmanlı ordusu merkezi bir yapıya sahipti ve farklı etnik gruplardan oluşan bir yapıyı barındırıyordu. Bu yapı Osmanlı'nın savaş alanında esnek ve etkili bir strateji izlemesine olanak tanıyordu. Akkoyunlu ordusu ise göçebe bir konfederasyon yapısındaydı ve süvari birlikleriyle ünlüydü. Bu iki farklı askeri yapı Otlukbeli'nin engebeli arazisinde karşı karşıya geldi. Anadolu'nun merkezi konumu bu savaşın stratejik önemini arttırıyordu. Karaman, Osmanlı ve Akkoyunlu arasında bir tampon bölge olarak kritik bir öneme sahipti. Bu nedenle her iki taraf da Karaman'ı kontrol etmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. İki ordunun karşılaşması sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda bir strateji savaşıydı. Otlukbeli Savaşı, Osmanlı'nın ateşli silahlar konusundaki üstünlüğünü de gözler önüne serdi. Osmanlı ordusu topçu birlikleriyle Akkoyunlu süvarilerine karşı büyük bir avantaj sağladı. Bu durum savaşın sonucunu etkileyen önemli bir faktördü. Osmanlı'nın merkezi yapısı ve ateşli silahlar konusundaki üstünlüğü savaşın kaderini belirleyen unsurlar oldu. Sonuç olarak Otlukbeli Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'daki hakimiyetini pekiştirdi ve Akkoyunlu Devleti'nin doğuya doğru genişlemesini durdurdu. Bu savaş sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Osmanlı'nın stratejik üstünlüğünün bir göstergesiydi. İki güç bir eşikte karşılaştı ve bu karşılaşma tarihin akışını değiştirdi. Bu hikayeyi anlamak için yalnızca sonuca değil, sürece de bakmamız gerekiyor. İki liderin öncelikleri birbirinden tamamen farklıydı. Bu gelişmeyi yalnızca askeri güçle açıklayamayız. Önce sahneyi ve tarafları doğru biçimde yerleştirelim. İki taraf arasındaki temel fark, güçten çok örgütlenme biçimindeydi. 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu ve Akkoyunlu Devleti arasında Doğu Anadolu'nun en stratejik bölgelerinden birinde Otlukbeli Savaşı patlak verdi. Bu savaş sadece iki ordunun karşı karşıya gelmesi değil, aynı zamanda dönemin askeri teknolojisi ve stratejilerinin de bir sınavıydı. Osmanlı ordusu Hadım Süleyman Paşa ve Davut Paşa'nın komutasında yaklaşık 50 ila 60 bin kişilik bir kuvvetle Sivas'tan Erzincan'a doğru ilerliyordu. Bu ordu Yeniçeriler, Sipahiler, Azaplar ve Topçulardan oluşuyordu. Osmanlılar ateşli silahların sistematik kullanımıyla dikkat çekiyordu. Yaklaşık 150 ila 300 top ve 8 ila 12 bin tüfekle donatılmışlardı. Ayrıca 2000 ila 3000 araba taburu Osmanlı ordusunun savunma kapasitesini artırıyordu. Diğer yanda Akkoyunlu Devleti'nin ordusu Uğurlu Mehmet ve Türkmen beylerinin liderliğinde 25 ila 35 bin kişilik bir kuvvetle Tercan'da konuşlanmıştı. Akkoyunlu ordusu süvari ağırlıklı yapısıyla tanınıyordu. Hafif ve hızlı hareket edebilen bu ordu vurkaç taktikleriyle manevra kabiliyetini ön planda tutuyordu.
Akkoyunlular kompozit yaylar ve kılıçlarla donatılmıştı. Ancak ateşli silahlar konusunda sınırlıydılar ve Venedik'ten gelen silahların onlara ulaşıp ulaşmadığı belirsizdi. İki ordunun karşılaşacağı Otlukbeli platosu stratejik açıdan büyük önem taşıyordu. Osmanlılar Sivas-Erzincan hattında uzun bir ikmal yolunu aşmak zorundayken Akkoyunlular Tebriz-Tercan hattında daha kısa bir mesafeye sahipti. Yaz sıcağı her iki ordu için de su ihtiyacını kritik hale getiriyordu. Toz bulutları görüş mesafesini etkileyerek savaşın seyrini değiştirebilirdi. Osmanlı ordusu disiplinli ve çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyordu. Ateşli silahların sistematik kullanımı Osmanlıların savaş alanındaki üstünlüğünü pekiştiriyordu. Akkoyunlu ordusu ise manevra kabiliyeti ve hızlı hareket yeteneğiyle öne çıkıyordu. Ancak Osmanlıların ağır lojistik yapısı öküz ve deve arabaları ile destekleniyordu. Akkoyunlular ise at ve deve kullanarak daha hafif ve hızlı bir lojistik sistemine sahipti. Bu iki ordunun Otlukbeli'ye yaklaşması tarihin en önemli askeri karşılaşmalarından birine sahne olacaktı. Osmanlı ordusunun Sivas'tan Erzincan'a ilerleyişi tamamlanırken Akkoyunlu ordusu Tercan'da konuşlanmıştı. İki ordu Otlukbeli platosunda karşı karşıya gelmek üzereydi. Bu sadece bir savaş değil, aynı zamanda iki farklı askeri doktrinin, teknolojinin ve stratejinin de çarpışmasıydı. Ordunun yapısı uygulanan stratejiyi şekillendirdi. 1473 yılının sıcak bir yaz günü Osmanlı ve Akkoyunlu orduları Otlukbeli platosunda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Bu geniş ve açık plato savaşın kaderini belirleyecek bir sahne olacaktı. Etrafı çevreleyen dağlar doğal bir sınır çiziyor ve stratejik bir derinlik sağlıyordu. Ancak bu geniş düzlük her iki taraf için de farklı avantajlar ve dezavantajlar sunuyordu. Osmanlı ordusu 2. Mehmet'in liderliğinde dikkatli bir stratejiyle hareket ediyordu. Karasu Nehri'nin yakınındaki su kaynakları hem askerler hem de atlar için hayati öneme sahipti. Osmanlılar nehrin kontrolünü ele geçirerek su kaynaklarını güvence altına almayı başardılar. Bu uzun sürecek bir çatışma için kritik bir avantaj sağladı. Osmanlılar savaş alanında güçlü bir savunma hattı kurmak için araba taburunu oluşturdu. Arabalar bir zincirle birbirine bağlanarak hareketli bir siper hattı oluşturuladı. Bu siper hattı Osmanlı topçularının etkili bir şekilde konuşlanmasına olanak tanıdı. Topçular 300 ila 750 metre menzile sahip toplarını düşman hattına doğru çevirdiler. Bu menzil Akkoyunlu ordusunun yaylarının 150 ila 225 metre olan menzilini aşarak Osmanlılara önemli bir üstünlük sağladı. Akkoyunlu ordusu ise Uzun Hasan'ın liderliğinde daha hareketli ve saldırı odaklı bir taktik benimsedi. Süvariler açık düzende konuşlanarak hızlı manevra yeteneklerini kullanmaya hazırlandılar. Uzun Hasan sağ kanatta, Uğurlu Mehmet ise sol kanatta yer alarak kuşatma pozisyonu aldılar. Bu taktik Osmanlı savunma hattını çevrelemeyi ve zayıf noktalarından vurmayı amaçlıyordu. Ancak Osmanlıların ateş gücü üstünlüğü Akkoyunlu süvarilerinin hareket kabiliyetini sınırlıyordu. Osmanlı topçuları düşman süvarilerini etkili bir şekilde hedef alarak onların ilerlemesini engellemeyi planladı. Bu strateji Akkoyunlu ordusunun hızlı saldırı taktiklerini etkisiz hale getirme potansiyeline sahipti. Gece çökerken her iki ordu da son hazırlıklarını tamamladı. Osmanlılar araba taburlarının arkasında güvenli bir şekilde konumlanırken Akkoyunlular gece baskını için uygun bir an kolluyordu. Ağustos sıcağı ve toz hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yorgunluk yaratıyordu. Ancak her iki taraf da ertesi günün çatışmasına hazırdı. Osmanlıların savunma odaklı stratejisi ve Akkoyunluların saldırı odaklı taktikleri Otlukbeli platosunda tarihin akışını değiştirecek bir karşılaşmaya zemin hazırlıyordu. Bu savaş sadece iki ordunun değil, iki farklı savaş anlayışının da çarpışması olacaktı. İşte tam bu anda olayların seyri değişti. Bu karar geri dönüşü olmayan bir süreci başlattı. Bu noktada coğrafyanın belirleyici rolünü unutmamak gerekiyor.
İşin asıl ilginç kısmı şimdi başlıyor. 1473 yılının sıcak bir yaz sabahında Doğu Anadolu'nun geniş düzlüklerinde Osmanlı ve Akkoyunlu orduları karşı karşıya gelmişti. Otlukbeli Savaşı'nın ilk anları her iki taraf için de hayati bir öneme sahipti. Osmanlı ordusu topçularının gücüne güveniyordu. Osmanlı topçubaşı dikkatle hesaplanmış bir koordinasyonla ilk ateş emrini verdi. Toplar gökyüzünü yırtan bir gürültüyle ateşlendi. Dülleler Akkoyunlu saflarına doğru ölümcül bir hızla ilerledi. Bu ilk salvo Akkoyunlu ordusunda psikolojik bir şok etkisi yarattı. Topların gücü ve sesinin yarattığı dehşet Akkoyunlu askerlerinin moralini sarstı. Ancak Akkoyunlu ordusu cesur ve hızlı süvarileriyle tanınıyordu. Hafif süvari birlikleri Osmanlı hatlarına doğru hızla ilerlemeye başladı. Atların toynakları kurak toprağa döverken okçular yaylarını gerdi ve bir ok yağmuru başlattı. Ancak Osmanlı ordusunun sahip olduğu menzil avantajı Akkoyunlu okçularının etkisini büyük ölçüde azalttı. Osmanlı arabaları sağlam bir zincir oluşturmuştu ve tüfekçiler bu korunaklı hattın arkasından ateş ediyordu. Akkoyunlu okları Osmanlı araba hattına ulaşamadan yere düşüyordu. Osmanlı tüfekleri ise düşman saflarına ölümcül bir isabetle ateş ediyordu. Top sesleri ve tüfek atışları Akkoyunlu atlarını ürküttü. Atlar kontrol edilemez bir şekilde sağa sola savrulmaya başladı. Bu kaos Akkoyunlu süvarilerinin düzenini bozdu. İlk dalga saldırısı Osmanlı araba hattına ulaşamadan dağıldı. Akkoyunlu komutanları geri çekilme emri vermek zorunda kaldı. Bu geri çekilme ağır kayıplarla sonuçlandı. Akkoyunlu ordusu açık arazide savunmasız kalmıştı ve Osmanlı'nın disiplinli ateş gücü karşısında büyük bir darbe aldı. Osmanlı ordusunun merkeziyetçi yapısı ve disiplinli savunma stratejisi bu ilk temasın sonucunu belirleyen en önemli faktörlerdi. Osmanlı topçusu yavaş ama etkili bir şekilde düşmanı yıpratırken tüfekçiler de korunaklı pozisyonlarından etkili bir ateş sağladı. Akkoyunlu ordusu ise cesur ama düzensiz bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu düzensizlik Osmanlı'nın savunma hattını aşmalarını engelledi. Savaşın bu ilk anları Osmanlı'nın ateş gücü ve savunma stratejisinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Akkoyunlu ordusunun cesareti Osmanlı'nın disiplinli ve iyi planlanmış savunması karşısında yetersiz kaldı. İlk dalganın geri çekilmesiyle birlikte Akkoyunlu ordusu ağır kayıplar verdi ve bu kayıplar savaşın ilerleyen safhalarında morallerini olumsuz etkiledi. Coğrafya, tarafların hareket kabiliyetini belirliyordu. 1473 yılının sıcak bir yaz günü Otlukbeli'nin engebeli arazisinde Osmanlı ve Akkoyunlu orduları karşı karşıya gelmişti. Uzun Hasan Akkoyunlu ordusunun başında kuşatma taktiğiyle Osmanlıları alt etmeyi planlıyordu. Bu strateji Osmanlı ordusunun kanatlarını kuşatarak merkeze baskı yapmayı hedefliyordu. Akkoyunlu sağ ve sol kanatları eş zamanlı olarak harekete geçti. Ancak bu manevra Osmanlıların beklenmedik bir karşı hamlesiyle karşılaştı. Osmanlı ordusunun sipahileri araba hattından hızla çıkarak Akkoyunlu kanatlarına doğru bir karşı saldırı başlattı. Sipahilerin atları taze ve dinçti. Bu da onlara hız ve çeviklik kazandırıyordu. Hadım Süleyman Paşa'nın komutasındaki bu saldırı Akkoyunlu ordusunun beklemediği bir hız ve güçle gerçekleşti. Osmanlı sipahileri mızrak ve kılıçlarıyla yakın dövüşte üstünlük sağladılar. Yeniçeriler tüfekleriyle yakın mesafeden ateş açarak Akkoyunlu saflarını daha da zayıflattı. Ateşli silahların etkisi Akkoyunlu ordusunun moralini ciddi şekilde sarstı. Akkoyunlu ordusunun yayları artık etkisiz hale gelmişti. Kılıç mesafesine girmek zorunda kalan askerler Osmanlıların disiplinli ve organize saldırıları karşısında tutunamıyordu. Akkoyunlu sol kanadı bu yoğun baskı karşısında çökmeye başladı. Uğurlu Mehmet sol kanatta baskı altındaydı ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu durum Akkoyunlu ordusunun sağ kanadını izole bıraktı ve Osmanlıların merkezi kontrol altına almasına olanak sağladı. Uzun Hasan merkez birliklerini geri çekmeye başladı. Çünkü Osmanlıların karşı saldırısı Akkoyunlu ordusunun düzenini tamamen bozmuştu. Öğleden sonra sıcağı Akkoyunlu askerlerinin yorgunluğunu artırdı. Susuzluk ve bitkinlik onların savaşma yeteneklerini daha da zayıflattı.
Osmanlı ordusu ise disiplinli geçişleri sayesinde savunmadan taarruza başarıyla geçmişti. Bu stratejik hamle Osmanlıların savaş alanında üstünlüğü ele geçirmesini sağladı. Sonuç olarak Osmanlıların karşı saldırısı Akkoyunlu sol kanadını kırarak savaştaki dengeyi Osmanlılar lehine çevirdi. Bu Osmanlı ordusunun disiplinli ve stratejik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Otlukbeli Savaşı, Osmanlıların askeri dehasının ve ateşli silahların savaş alanındaki etkisinin önemli bir örneğiydi. Allahu Akbar! İleri kardeşlerim! Susturun borazanları! Allahu Ekber! Hazır ol! Hazır ol! Hücum sırası bizde! Allahu Ekber! İleri marş! İleri! Sağ kanat! Allahu Ekber! Saldırın! Geri çekilin! General, sağ kanat pozisyonu koruyun. Emredersiniz hünkârı. Bu an hikayenin gerçek dönüm noktasıydı. Yaygın inanışın aksine olay bu kadar basit değildi. Başarı, hız ve koordinasyonun birlikte kullanılmasına bağlıydı. Şimdi hikayenin merkezindeki kişiye daha yakından bakalım. Fakat kimsenin hesaba katmadığı bir gelişme yaşandı. Otlukbeli Savaşı'nın sonlarına doğru Akkoyunlu ordusu için çöküş kaçınılmaz hale gelmişti. Osmanlı ordusunun disiplinli ve kararlı ilerleyişi karşısında Akkoyunlu merkez ve sağ kanat geri çekilmeye başladı. Başlangıçta düzenli bir çekilme gibi görünse de kısa sürede kaosa dönüştü. Osmanlı ordusu sipahi ve akıncı birlikleriyle düşmanı yakından takip ediyordu. Bu takip Osmanlı'nın savaş alanındaki üstünlüğünü pekiştiriyordu. Akkoyunlu askerleri dar geçitler ve dereler boyunca kaçmaya çalışırken Osmanlı kuvvetleri bu coğrafi avantajları kullanarak düşmanı sıkıştırdı. Osmanlı askerleri yerel coğrafyayı iyi biliyor ve bu bilgiyi stratejik bir avantaja dönüştürüyordu. Akkoyunlu askerleri ise yorgun atlarla ve çoğu zaman yaya olarak kaçmaya çalışıyordu. Bu durum Osmanlı'nın taze atlarla sağladığı hız avantajını daha da belirgin hale getiriyordu. Osmanlı komutanları takip operasyonunu büyük bir ustalıkla koordine ediyordu. Sipahiler ve akıncılar kaçan düşmanları geçitlerde ve derelerde kıstırarak ağır kayıplar verdirdi. Akkoyunlu askerleri savunmasız bir şekilde silahlarını atarak kaçmaya çalışıyordu. Bu Osmanlı'nın esir alma ve düşmanı tamamen etkisiz hale getirme stratejisine hizmet ediyordu. Uzun Hasan bu kaos ortamında küçük bir birlikte kaçmayı başardı. Ancak bu kaçış Akkoyunlu ordusunun fiilen yok oluşunu simgeliyordu. Uzun Hasan'ın komutayı kaybetmesi ordunun moralini ve bütünlüğünü tamamen yıkmıştı. Osmanlı ordusunun disiplini ve kararlılığı Akkoyunlu'nun panik ve dağılma haliyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Gece karanlığı çöktüğünde Osmanlı ordusu takibi yavaşlatmak zorunda kaldı. Ancak bu Akkoyunlu'nun kalanlarının dağlara çekilmesine olanak tanıdı. Gece savaşın sessizliğe büründüğü bir zaman dilimi oldu. Savaşın bu aşaması Osmanlı'nın zaferini pekiştirirken Akkoyunlu Devleti için bir dönüm noktasıydı. Otlukbeli Savaşı, Osmanlı'nın ateşli silahlar ve merkeziyetçi yönetim anlayışıyla kazandığı bir zafer olarak tarihe geçti. Bu anlatı sık tekrarlanıyor fakat kaynaklar tarafından tam olarak desteklenmiyor. Çağdaş tanıklıklar bu konuda tamamen aynı şeyi söylemiyor. Otlukbeli Savaşı'nın ardından savaş meydanı sessizliğe bürünmüştü. Osmanlı ordusu zaferin sarhoşluğunu yaşarken Akkoyunlu kuvvetleri ağır kayıplar vermişti.
Tahminlere göre Akkoyunlu ordusu 10.000 ila 15.000 askerini kaybetmişti. Osmanlılar ise 2.000 ila 5.000 arası kayıp vermişti. Bu rakamlar savaşın nedenli kanlı geçtiğini gözler önüne seriyordu. Osmanlı ordusu zaferin ardından Tebriz'e doğru ilerlemeye başladı. Ancak bu ilerleyişin önünde ciddi lojistik sorunlar vardı. Tebriz, Osmanlı ordusunun o dönemdeki lojistik kapasitesini aşan bir mesafedeydi. Dağlık arazi ve yaklaşan kış koşulları Osmanlı'nın ilerleyişini zorlaştırıyordu. İkinci Mehmet stratejik bir karar alarak Tebriz'i işgal etmeme kararı aldı. Bu karar Osmanlı'nın uzun vadeli stratejik hedefleri açısından önemliydi. Tebriz surları Osmanlı ordusunun kuşatma kapasitesini zorlayacak nitelikteydi ve bu nedenle 2. Mehmet ordusunu geri çekmeye karar verdi. Uzun Hasan Tebriz'i terk ederek dağlara çekildi. Akkoyunlu Devleti bu yenilginin ardından toparlanmaya çalıştı. Ancak bu savaş Akkoyunlu Devleti'nin Osmanlı'ya bir daha meydan okuyamayacak kadar zayıflamasına neden oldu. Uzun Hasan'ın prestiji ciddi şekilde sarsılmıştı ancak hayatta kalmayı başardı. Osmanlı ordusu geri dönüş yolculuğunda Anadolu beyliklerinin itaatini sağladı. Bu zafer Osmanlı'nın Anadolu'daki otoritesini pekiştirdi. Osmanlı ordusu Tebriz'e ulaşamasa da bu zaferle birlikte Doğu Anadolu'daki hakimiyetini güçlendirmişti. Savaşın ardından Osmanlı ordusu elde ettiği ganimetleri topladı. Topçu ve ateşli silahlar Osmanlı'nın askeri gücünü daha da artırdı. Bu ganimetler Osmanlı'nın gelecekteki savaşlarında önemli bir rol oynayacaktı. Otlukbeli Savaşı, Osmanlı'nın askeri gücünü ve stratejik dehasını bir kez daha kanıtladığı bir zafer olarak tarihe geçti. Ancak bu zaferin ardında yatan kayıplar ve zorluklar, savaşın nedenli karmaşık ve zorlu olduğunu gösteriyordu. Osmanlı Devleti, bu zaferle birlikte Doğu Anadolu'daki hakimiyetini pekiştirmiş, ancak Tebriz'i ele geçirememenin getirdiği stratejik sınırlamalarla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Daha hızlı olmalı. Topçular bekliyor. Topu hemen indirip yolu temizleyin. Sonraki haftalarda tablo hızla değişti. Şimdi yönümüzü başka bir bölgeye çeviriyoruz. Geçmişi anlamak için bazen kahramanlardan çok şartlara bakmak gerekir. Bir tarafta düzenli ordu, diğer tarafta yüksek hareket kabiliyeti vardı. Otlukbeli Savaşı, Anadolu'nun askeri ve siyasi tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 1473 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Akkoyunlu Devleti arasında gerçekleşen bu savaş, ateşli silahların sahneye çıktığı ve zaferin kaderini belirlediği ilk büyük çatışmalardan biridir. Osmanlı Sultanı II. Mehmet, diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet, bu savaşta stratejik dehasını bir kez daha kanıtlamıştır. Osmanlı ordusu ateşli silahları etkin bir şekilde kullanarak geleneksel göçebe savaş tarzına sahip Akkoyunlu ordusuna karşı üstünlük sağlamıştır. Osmanlılar top ve tüfek gibi ateşli silahları savaş meydanında ustalıkla kullanarak düşman atlarını delmiş ve savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu silahlar Osmanlı ordusunun Avrupa ve Asya'daki hibrit modelini güçlendirmiş ve merkezi devlet yapısının etkinliğini artırmıştır. Akkoyunlu Devleti'nin lideri Uzun Hasan, göçebe konfederasyon yapısının getirdiği dezavantajlarla karşı karşıya kalmıştır. Osmanlılar, lojistik organizasyonları sayesinde savaş meydanında üstünlük kurmuş, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik derinlik konularında büyük bir avantaj elde etmiştir. Osmanlı ordusu savaş alanına hızla intikal edebilmiş ve ihtiyaç duyulan malzemeleri zamanında temin edebilmiştir. Otlukbeli Savaşı'nın bir diğer önemli sonucu Anadolu beyliklerinin Osmanlı İmparatorluğu'na entegrasyonunun hızlanması olmuştur.
Bu savaş Osmanlı'nın Anadolu'da merkezi otoritesini pekiştirmesine ve beyliklerin Osmanlı yönetimine daha hızlı bir şekilde dahil edilmesine zemin hazırlamıştır. Akkoyunlu Devleti ise bu yenilgiyle birlikte zayıflamış ve 1501 yılında Safevi Devleti'nin yükselişiyle sona ermiştir. Bu savaş modern savaş tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Ateşli silahların etkin kullanımı Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü pekiştirmiş ve sonraki yüzyıllarda Osmanlı'nın genişlemesine olanak tanımıştır. II. Mehmet'in stratejik mirası sonraki Osmanlı sultanları için bir model oluşturmuş ve Osmanlı'nın askeri doktrini üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Sonuç olarak Otlukbeli Savaşı iki hükümdarın rekabetinden öte Anadolu'nun askeri ve siyasi dönüşümünün bir simgesi olarak kabul edilmelidir. Ateşli silahların zaferi, merkezi devlet yapısının gücünü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki başarısını müjdelemiştir. Bu savaş sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Osmanlı'nın Anadolu'da merkezi otoritesini tesis etme yolunda attığı önemli bir adımdır. Yeni teknoloji savaşın yöntemini dönüştürdü. Fakat teknoloji tek başına zafer getirmedi. Sonuçta kazanan yalnızca daha güçlü olan değil, şartlara daha iyi uyum sağlayandı.